Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Aytaç. Şu anda görmüş olduğunuz bu zengin liste çok ünlü, çok bilinen bir Hint yemeğine ait. Hyderabadi biryani, dam biryani dediğimiz bu sadece buharla pişen Hyderabadi biryaninin tarifini vereceğim. Çok zengin bir listesi var. Şu an burada görmüş olduklarınız bu yemeğin birinci aşamasının listesi arkadaşlar. Daha devamı gelecek. Aşamalı bir yemek. Hadi hep birlikte başlayalım. Baharatlarının gramaj olarak tek tek size söyleyeceğim. Şu an bu görmüş olduğunuz baharat garam masala. Market zincirlerinde de bulabilirsiniz. Bazı Türkiye'deki baharatçılarda da bulabilirsiniz. Bir baharat karışımıdır aslında en nihayetinde. Eğer bu garam masalanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Çünkü garam masalamı ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı olarak ölçtüm ve yaklaşık 5 grama denk geliyor. Bunu hemen karıştırma kabımın içerisine atıyorum. Şurada Kaşmiri chili powder dediğimiz, yani Kaşmir toz biberi. Bu Kaşmir'de yetişen bir kırmızı biber var. Çok acı olmayan, çok böyle tatlı bir acısı olan kokulu bir biber çeşididir. Türkiye'de bunu bulabilirseniz çok iyi olur. Ama bulamazsanız da siz standart kırmızı toz biber kullanabilirsiniz ama tatlı olanını kullanın. Çünkü bu aslında çok acı bir toz biber değildir. Tatlı bir toz biberdir. Renk verir. Bunu da yaklaşık olarak 8 gram olarak gösteriyor. Sıradan gidiyoruz. Toz kimyon. Şu toz kimyonumuz. Toz kimyonumuzu tarttığımız zaman o da 5 gram. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığına denk geliyor. Kişniş arkadaşlar. Şöyle bir dolu kişniş. O da yaklaşık olarak 5-6 gram. Gördüğünüz gibi yani aslında çok şey gidiyor. Yani standart gidiyor tarif. Onu da attım içerisine. Burada zerdeçalımız var. Yine 5 gram. Gördüğünüz gibi. Burada bir karabiberimiz var. Karabiber aslında orijinal tarifte yok arkadaşlar. Bu da yaklaşık 10 gram. Yani gerçekten 2 yemek kaşığı kadar, 2 tatlı kaşığı kadar ben bunu koymuştum. Bunu da buraya koyuyorum. Karabiber bildiğiniz gibi zaten çok acı vermez. Çiçeksi bir aroma verir. Burada 2 tane daha benim karışım baharatım var. Bu Madras köri. Aslında bunu bulabilirseniz bunu koyun. Bulamazsanız normal köri koyun. Hiçbir problemi yok. Bunu koyabilirsiniz yani istediğiniz gibi. Ve son olarak Türkiye'ye de gelen köri baharatı, işte köri tarifi bildiğiniz gibi British köri. Bu British köri de yaklaşık olarak 5 gram. Bunlar hep eşit miktarda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sadece 2 tanesinde 2 katı kullandık. Birisi Kaşmir toz biberi, birisi de karabiber. Hemen çay bardağımızın da arasına alıyoruz. Bunu ben 100 grama kadar getiriyorum. Sızma zeytinyağını buraya atıyorum. Bir süzme yoğurt koyuyorum. 80 gram civarında. Yani 100 gram falan da olabilir. Önemli değil o kadar. Tabi burada yoğurdumuz birazcık beklediği için sulanmış. Önemli değil. Suyuyla birlikte hemen karışımımızın içerisine giriyor. Ve 795 gram tavuk. Siz buna 800 gram diyebilirsiniz. Yani bir problem yok. 800 gramlık bir tavuk. Şu an yapmış olduğum karışımı 1 kiloluk tavuk için düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil limon. Şimdi ben bu lime'ı da sıktım arkadaşlar. İçerisine koyacağımız tazelere geçiyoruz. Normal tarifte, gerçek tarifte arkadaşlar kullanılması gereken şey aslında taze kişniş. Fakat canlı ve kişniş bulamadığım için bugün maydanozu tercih ettim. Taze kişniş bulabilirseniz orijinali odur. Aynı etkiyi verir. Zaten biz bunu marinasyon için kullanacağız. Yarınki devam eden tarifte ben kişniş kullanacağım arkadaşlar. Yani kişnişi yine kullanacağım. Bu marinasyon içerisine isterseniz kişniş koyabilirsiniz. İsterseniz maydanoz koyabilirsiniz. O kadar kritik değil. Şimdi maydanozumu gördüğünüz gibi doğruyorum. Aşırı derecede böyle bir özentiye gerek yok. Dediğim gibi tavuklara sadece böyle bir freshlik versin diye koyduğumuz bir eklenti bu. O kadarlık bir maydanoz. Bu kadarlık bir nane. Şöyle göstereyim nanelerimi. Nane her şeye yakışıyor arkadaş ya. Neye koyarsanız koyun nane yakışıyor. Nanemizi de doğradık. Naneyi de şuraya atıyorum şöyle. Gözünüze çok görünebilir ama aslında o kadar da çok değil ha. Taze zencefilimiz var burada. Şimdi ben bu zencefili soyacağım arkadaşlar. Zencefilimi doğruyorum. Zencefili çok böyle iri iri içine atmamamız lazım. Krema kıvamında da inceltmemize de gerek yok yani böyle. Şu mesela yeterli. Bunu olduğu gibi içine atıyorum. Hani zencefil miktarını gördünüz. 4 tane orta boy diş sarımsak. Sarımsaklarımı şu anda gördüğünüz gibi
işliyorum. Hani bıçağın ucunun sivriliği, keskinliği ve gücünden faydalanaraktan ben sarımsaklarımı böyle bu şekilde işledim ve buraya atıyorum. En önemli şeyi unuttuk. Tuz. Yavaş yavaş çekiyorum tazeden. Ben deniz tuzu kullanıyorum arkadaşlar. 10 gram deniz tuzu çektim. Hemen karışımımın içerisine atıyorum. Hop gitti. Karışımı alıp karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle bir macun kıvamına getirmemiz lazım bunu. Karışımım hazır. Burada tavuklarımı karışımımın içerisine koyuyorum. Tavuklarımı şu şekilde karıştırdım. Artık tavuğu bir günlük bekleme maratonuna sokabilirim arkadaşlar. Plastik folyo ile burayı kapatacağım arkadaşlar. Arkasından dolaba alacağım. Ya kapatmamızın sebebi birazcık daha kokusu dolabı sarmasın diye şu şekilde ağzını kapatıyorum. Bu 2 saat beklese yeterli arkadaşlar. 2 saat. Fakat yarına kadar beklediği zaman bütün tatlar içerisine geçecek. Bütün tavuklar iyice yumuşayacak. Kullandığım tavuklardan bahsetmedim. Aslında görünüyordu kamerada ama onlardan bahsedelim. Ben tavuğun budunu kullandım arkadaşlar. Bir de kalça kısmı. İkisini kullandım. Toplamda 3 tane kalça, 2 tane de but var. Yemeğimizin yarına kadarki bekleyecek olan ikinci malzemesine geçiyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz şey bu safran arkadaşlar. Biryani'nin karakteristik özelliği içerisinde sarı sarı böyle çok ağır sarı yani sarı sapsarı bir rengin olmasıdır. Bir raihası kokusu olur. İşte o renk, o raiha, o koku safrandan gelir. Karışım hazırlayacağız. Bu hazırladığımız safran karışımı içerisinde safran kullanacağız. Krema kullanacağız. Ve ghee dediğimiz Hintlilerin mutfağında çok kullanmış olduğu yağı kullanacağız. Ghee nedir? Ghee aslında arkadaşlar sarı yağdır. Türkiye'de de çok kullanılır ama çok da hakkı verildiğini düşünmüyorum ben. Yani o kadar önemli bir şeyin hakkının tamamen yeterince verilmediğini düşünüyorum. Çok harika bir yağdır ama işte herkes bilmez. Yapacağım şey şu arkadaşlar. Hemen açıyorum. Burada yaklaşık 4 yemek kaşığı ghee var arkadaşlar. 4 yemek kaşığı. Biryani yağlı bir yemektir. Dolayısıyla yağdan kaçınmanıza gerek yok. Kremamızı da ölçelim. 140 gram. Yağımı eritiyorum arkadaşlar hemen. Şöyle altında kıstım hafiften. Sonrasında kremamı koyuyorum. Ve üzerine evet gördüğünüz gibi hiçbir kompleksliği, karmaşıklığı olmayan bir tarif. Evet. Ve kapattım. Ben bunu böyle karıştıracağım ve yağın soğumasını bekleyeceğim. Bu karışımı bir tabağın içerisine alacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Bir katı bir kıvam alacak. Arkasından yarınki katmanlamamı yaparken ben bu karışımı kullanacağım. Bugünlük bu kadar. Yarın sizinle tekrar devam edeceğiz biryanimizin yapımına. Yarın tekrardan buluşuruz. Dün sizlerle birlikte tavuğumuzu hazırladık, marinesine koyduk ve buzdolabına kaldırdık. Bir gün beklettik. Onun yanında bir de safranımızı hazırladık. Safran, krema ve ghee karışımımızı hazırladık. Şimdi size sonuçları göstermek istiyorum. Şu anda şöyle şu kamera üzerinden göreceğiniz üzere bu bizim tavuğumuz. Gayet güzel bir şekilde marine olmuş. Şu anda yumuşacık olmuş durumda. Ghee ve krema karışımımız. Şöyle şu şekilde hafiften altını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada dibine çöken safranlar rengini iyice vermiş. Sarı rengini iyice vermiş. Ben şimdi bunu kenara ayıracağım. Şu an sırada böyle gitmek istiyorum. Defne yaprağı. Karanfilimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere tarçın, kuru tarçın. Yıldız anason, normal kimyon. Muskat kabuğu arkadaşlar. Yani muskat kabuğu diye geçiyor. Baharatçılarda bulabilirsiniz belki. Bu görmüş olduğunuz şey İngilizcesi harde. Şöyle göstereyim. Hint ismi kaleharat. Benim internette bulabildiğim Türkçe ismi ise helile. Kapokbaz. Hintçedeki ismi Marathi Mogu arkadaşlar. Marathi Mogu. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ve son olarak bu ot şeklinde olan şey kalpasi. Bulabildiğim ismi karataş çiçeği, karataş otu. Bu saymış olduğum 9 baharat pirinci kaynatacağımız suyun içerisine girecekler. Burada görmüş olduğumuz baharatlara geçince bunlar da tavuğu kızartırken kullanacağımız baharatlar. Şu görmüş olduğunuz şey dün size bahsetmiş oldum. Tozunu da kullanmış oldum.
Bu Kaşmir bölgesinde yetişen bir Şili biberi. Yine çok güzel yemeğe raiha verir, koku verir, tat verir. Fazla da acı değildir yani. Ama bir acılığı vardır yine. Yeşil kakule, kara kakule var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kara kakule. Şu görmüş olduğunuz şey ise kara kimyon arkadaşlar. Buna Hint mutfağında Şahi Jira diyorlar. 250 gram pirincimiz var. Tavuğum yaklaşık 800 gram gelmişti. Ben onu 750 gram gibi düşündüm. Tavuk ve pirinç oranı arkadaşlar 1'e 3 olarak ben kullanıyorum. 1'e 1 bile kullananlar var arkadaşlar. Pirinç oranı işte et oranı biraz birbirine yakın olsun istiyorsanız 1'e 2 kullanabilirsiniz. Ama gerçekten böyle ben hem pirinçten de hem etten de zevk almak istiyorum, zevk alarak yemek istiyorum diyorsanız da ben 1'e 3 oranını öneriyorum. Zencefilimiz var. Bu zencefili ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz kişniş buldum. Kişniş kullanacağım arkadaşlar. Yine ara katmanlarda. Taze nane kullanacağız. Haydarabadi dam biryani'nin vazgeçilmezi olan şey ise karamelize soğanlar arkadaşlar. Ara katmanlarda ve üstünde karamelize soğan. Kırmızı salata soğanı kullanacağım ben. Herhangi bir soğan da kullanabilirsiniz. Burada önemli olan şey soğanın tatlı bir soğan olması. Bu arada şununla bahsedelim. Bu da kevra suyu. Yani böyle bir kevra diye bir tane bitki var. Onun çıkarılmış olan suyu, kevra esansı. Bu yoksa gül suyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onda da herhangi bir beis yoktur. Gül suyu da kullanılabilir ki gül suyu da kullanan çok fazla tarif var. İlk aşamada soğanımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Karamelize soğanımızı hazırlayacağız. Herhangi bir soğan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kullanmazsanız olmaz. Biryaniniz güzel olmaz demiyorum. Tatlı soğan dedik ama gözümü şimdiden yakmaya başladı var ya. Soğanları kesiyorum. Evet. Hazır olan soğanlarımı burada tavamın içerisine alıyorum arkadaşlar. Daha henüz altını yakmadım tavanın. Şimdi bunda da yine soğanda fazla geri durmuyorum. Bayağı bir soğan yapacağım. Bu biraz fazla aslında bu kadar miktara göre ama olsun. Eksik olmasın. Yani karamelize soğanınız arkadaşlar fazla olsun, eksik olmasın. Ben şöyle yağımı biraz bolca döküyorum. Burada yağda çekinmiyoruz arkadaşlar. Yağdan çekinmiyoruz. Bu yağı tavuğu kızartırken de kullanacağız. Şu anda altını açtım. Püf noktası şu, şöyle bir soğanları iyice birbirlerinden ayırıyorum. Ama çok da bakın çok da böyle zorlamıyorsunuz. Şu anda benim kullanmış olduğum bu şey şöyle göstereyim. Böyle plastik yani ucu çok yumuşak. Ben buradan böyle vuruyormuş gibi görünsem de aslında o ona küçücük ufacık bir dokunma yapmış oluyor. Soğanın fiberinin yapısını çok fazla hırpalamıyoruz arkadaşlar. Onu yağ inceltecek, onu yağ kendi haline getirecek. Amacımız olabildiğince parçaları birbirinden ayırmaya çalışmak. Ayrılmıyorsa bırakın ayrılmasın. O zaten pişme aşamasında kendi kendine bırakacak, kendi kendine ayrılacak yani sıcağı gördükçe yavaş yavaş o kendini bırakacak. İlk cızırdamaları duymaya kadar altını birazcık yüksek ateşte tutuyorum. Ve olabildiğince bütün soğanlarıma bir hafiften de olsa bir yağ bulaştırmaya çalışıyorum. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Cızırdama sesleri hafiften başladı. Bu aşamada tek yapacağımız şey var. Sabırlı olmak. Bu karamelize soğanı güzel yapabilmenin tek yolu sabretmek. Ayırabildiğim kadar ayırdım. Artık kıstım altını. Tamamen. Çok en düşük sıcaklığa aldım. Bunu kendi haline bırakacağız. Görmüş olduğunuz 2 tane gözümü kullanaraktan tavamın her iki tarafına eşit miktarda ısı dağıtarak gitmeyi uygun görüyorum. Nanemle başlıyorum arkadaşlar. Nanelerimi güzel bir temizliyorum. Burada kenarda soğanlarım yavaş yavaş karamelize oluyor. Bakın bu bile fazla. Daha yumuşak, daha hafif gitmemiz lazım. O yüzden biraz daha kısıyorum şöyle. Evet. Çok hafif gideceğiz arkadaşlar. Hiçbir acelemiz yok. Karamelize soğanı yapmak için hiçbir acelemiz yok. Bakın mesela. Bu gerek yok. Zaten siyahlaşmış. Yani böyle sağlıksız olan naneleri hiç içerisine almıyorum. Zaten yemeğe tat da vermez. Yemeğin tadını bozar onlar. Bir acılık verir. Amacımız sadece taze gıdalar. Bu yemeğin içerisine taze lezzetler yerleştirmek. Nanelerimi doyuracağım, ayıklayacağım. Arkasından kişnişlerimi doğrayacağım. Bunları hazır hale getireceğim. Soğanımız da hafiften birazcık ilerlesin.
Böyle bir 10-15 dakika sonra tekrar buluşuruz. Sizlere şöyle göstereyim. Nanelerimi ben doğradım. Şurada kişnişimiz var. Kişnişleri doğradım. Zencefilin böyle ince ince doğranmış, çubuk halinde gelmiş halleri. Şu da bizim yeşil çili biberi. Şu anda buradaki esas aslında az solistimiz, şöyle gösterelim. Bizim karamelize soğanımız. Arkadaşlar kısık ateşte yaklaşık olarak, yani abartmıyorum, yarım saati geçti. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Biz bunun olduğunu ne zaman anlayacağız diyeceksiniz. Bunu aslında şöyle gösterebilirim. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet. Şimdi dikkat ederseniz bu yağların arasından şöyle ufak ufak köpükler çıkmaya başlıyor. Dikkat ederseniz. Aslında yani o köpükler çıkmaya başladığı zaman soğan artık karamelize olmuş, şekerini bırakmış, yağlan hemhal oluyor artık. Yani ben artık son noktama geldim demeye çalışıyor. Bakın dikkat ederseniz burada gördüğünüz gibi soğanlar bayağı bir karamelize olmuş durumda. Bu da ikinci göstermek istediğim şeydi. Üçüncü göstermek istediğim şey şu. Bu bizim ghee, krema ve de safran karışımımız. Bakın rengi ne kadar sararmış. Yani şöyle göstereyim yakından. O kadarcık azıcık safran gördüğünüz gibi ne kadar büyük bir etki yaratıyor. Ne kadar fazla renk veriyor. Yapmamız gereken bunu böyle karıştırmak. Şöyle karıştırıyorum. Amaç safranın vermiş olduğu rengi böyle karışımımızın içerisine olabildiğince homojen bir şekilde dağıtmak. Bu böyle köşede durmaya devam edecek. Bu durduğu sürece safran da rengini vermeye devam eder. Durdukça safran rengini vermeye devam eder. Ve tekrardan bir göstermek istiyorum. Artık yavaş yavaş soğan kararma seviyesine doğru geçmeye başladı. Bu durmamız gereken nokta. Bakın. Şu arada küçük ufak tefek beyazlar olabilir bakın. Bunlar o kadar önemli değil. Mesela bakın şurada ufak pembelikler kalmış. Şöyle göstereyim. Bunlar önemli değil. Bu zaten soğanın neredeyse %90'ı, yani %80-90'ı soğanın kendini bırakmış durumda. Karamelize olmuş durumda. Bundan daha fazla pişirdiğiniz zaman yanmaya başlayacak. Soğanımı artık süzerek alacağım. Bazı tariflerde anlatan kişiler tabağın altına kağıt havlu koyarlar ki işte soğan yağını emsin kağıt havlu falan diye. Arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum. Bu soğan şu anda üzeri şekerle kaplı. Siz bunu kağıt havlunun üzerine bıraktığınız anda kağıt havluya yapışacaklar arkadaşlar. Bunun başka bir şeyi yok yani. Çıkar yolu yok. Şu anda inanılmaz derecede karamelize olmuş şeker var bunun dış katmanında. Bakın şu anda karamelize olmuş bir şeker var. Ben size bunu önermiyorum. Ben size bunu kesinlikle önermiyorum. Benim önerdiğim şey şu. Hemen şuradan şöyle yağını buradan süzün böyle. Bir tane kevgir yardımıyla şöyle şuraya alın. Sonra bunu böyle eşit aralıklarla bastırarak yatırın. Hop. Süzüyoruz. Evet. Tabağa alıyoruz. Zaten yeterince kaşık üzerinde bastırdığınız zaman o kendinden otomatik olarak şey oluyor yani. Bakın dikkat ederseniz böyle. İşte bakın yapışıyor. Yani bu tabi sayısı az olduğu için bu fazla bir etkisini görmediniz. Ama bu eğer ki yüksek miktarda soğanı buranın içerisine koyarsanız soğanlar bütün şekerlerini bırakacaklar. Nemiyle birlikte, yağ ile birlikte, karameliyle birlikte o kağıt havlunun üzerine yapışacaklar. Ve siz onu kağıt havlunun üzerinden çıkarmak için bayağı bir mücadele edeceksiniz. Ne gerek var? Bakın ben size çok daha güzel bir taktik veriyorum. Şöyle hop buraya bıraktım. Burada çok değerli yarım saatlik bir macerası olan gezmiş görmüş bir yağımız var arkadaşlar. Yani soğanın bütün tatları şu anda bu yağın içerisinde enfüze olmuş durumda. Hemen bunu kenara alıyorum. Biraz sonra ben yağın birleştirilmesi aşamasında bunu da kullanacağım arkadaşlar. Şimdilik burada birazcık duralım. Karamelize soğanımızın soğumasını bekleyeceğim birazcık. Biryaninin son aşamalarına geçiyoruz artık. Biryanimizin pirincinin suyunu hazırlayacağız. Daha doğrusu su bazını hazırlayacağız. Bunlar bizim pirincimizin suyunun içine girecek olan baharatlar. Hemen tek tek hepsini buraya atıyorum. Herhangi bir düzen gözetmemize gerek yok. Tek tek atıyorum hepsini.
Burada birazcık kimyon kalmış. Evet. Kimyonlarımızın hepsini alalım. Karanfiller. Ve en son tarçın. Kaynar su atıyorum buraya. Bunu bırakıyorum kenara. Herhangi bir şekilde altını açmıyorum, kaynatmıyorum. Tek amacım şu. Baharatların hepsinin suya infüze olmasını sağlamak. Burada tuz da atıyorum. Tuzla çok cimri davranmamıza gerek yok burada. Tuzumuzu da kattık. Biryaniyi şu görmüş olduğunuz benim canım döküm tenceremde yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan bu iki gözü açıyorum. Size de önceden göstermiş olduğum iki göz vardı ya. Onları açıyorum. Şurada. Yağın kızmasını bekliyorum. Buradaki kritik nokta şu. Biz etleri tamamen pişirmeyeceğiz. Burada et tamamen pişirilmiyor arkadaşlar. Et de pirinç de bir miktar pişirilecek. Et ne kadar pişirilecek? Et dış kısmında işte karamelize oluncaya kadar, yani bir Maillard reaksiyonu dediğimiz bu etin dış kısmındaki o kavrukluğu verdirinceye kadar tavuğumuzu bir pişireceğiz. Göstereceğiz yağı. Arkasından tekrardan biryaniyi birleştireceğimiz tenceremizi alacağız. Biryaniyi birleştireceğimiz tenceremizin dibinin yağlı olması çok önemli. Bu sebeple yağdan çekinmeyin arkadaşlar. Biryani çok yağlı bir yemektir. Şimdi bakıyorum. Yağım birazcık kızdı. Bence yeterince kızdı. Şu anda tavuklarımı tek tek alıp bu yağın içerisine bırakıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Öyle burayı tavuğa boğarsanız bütün tavuklar suyunu verecek. Karamelize edelim dediğimiz tavuklarımız karamelize olmak yerine haşlamaya dönüşecek. Biz bunu istemiyoruz. Bakın dış kısmında hafiften bir kahverengilik oluşturdu. Hemen altını kısıyorum. Ve bu tavukları şu şekilde tenceremin dibine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen harcımdan kalanları da tekrardan bu tavanın içerisine güzel bir şekilde atıyorum. Şöyle hafif altını açacağım. Çünkü tavanın dibinde köşelere yapışan ufak tefek karamelizasyonlar var. Bakın şöyle göstereyim size. Şunlar. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi lezzettir arkadaşlar. Bunları kaçırmak istemiyorum ben. Kaçırmak istemediğim için oraları almam lazım benim. Yağlı tavanın içerisine hafiften su katarsanız şöyle oraları tavanın dibinden çıkartırsınız. Tamam. Şöyle. Çok önemli olan konu şu. Sürekli karıştıracaksınız arkadaşlar. Çünkü bu tavanın dibi hemen tutmaya müsait. Altını kısıyorum. Gravy'm neredeyse hazır. Gravy'm neredeyse hazır. Ben şu anda pirincime geçmek istiyorum. Şimdi buradaki kritik nokta şu. Pirinçle uğraşırken başka hiçbir şeyle uğraşmamanız lazım. Çünkü pirinç bunun en hassas yerlerinden birisi. Pirinci tam pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Aynen tavuğu tam pişirmediğimiz gibi pirinci de tam pişirmeyeceğiz. Ben bu gravy'yi daha sonra biryanimin içerisine yerleştirmek üzere kenara alıyorum. Kenarda duruyor bu gravy. Açıyorum altını. Bu su kaynarken ben hafiften şöyle gravy'min birinci katmanını şöyle bir gezdiriyorum üstüne. Bakın şöyle. Şu gravy'den şöyle her tarafa gezdiriyorum. Tavuklarımın üstüne. Yağlı kısımlarından almış olmam önemli. Çünkü tavanın dibi olduğu için yağ lazım bana. Evet. Tamam. Dikkat ederseniz tavanın neredeyse tamamı dibi yağlandı. Bunu da bir sonraki katmanda kullanacağım. Çok da kaynamasını beklemeden pirincimi atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. İlk aşama az bir miktarda taze kişnişi koydum. Taze nane gezdiriyorum şöyle. Yine az bir miktarda, çok fazla değil. Evet. Şunları unuttuk. Bunları da tavukları kızartırken koyacaktık. Bunlar böyle araya karıştı.
Aslında çok büyük bir şey yok arkadaşlar. Yani önceliği yok. Öyle söyleyeyim size. Sadece şu Şahi Jira'yı şöyle bunun üzerinden gezdirirseniz olur. Evet. Şu biberler de birazcık yumuşadıktan sonra biberleri de tekrardan alacağım dibine. Ya amacım aslında birazcık bunların lezzetini yağa infüze etmesini sağlamaktı. Şöyle biberlerim yumuşadı zaten şu anda. Evet. Şimdi bu biberi şöyle şu şekilde buraya. Şu biberi de alıyorum. Ve tekrardan karıştırmaya devam. Dam biryani özelliği itibariyle bütün kokuların birbirine buhar vasıtasıyla geçmesini sağlayan bir biryani çeşidi olduğu için bunlar zaten günün sonunda tekrar birleşecekler. Hemen şuradan karamelize soğanlarımı alıyorum. Şöyle bir kat buraya şöyle dağıtıyorum. Artık biryanimizi kurmaya başladık. Evet. Pirincimizi karıştırmamız önemli. O da tabii bütün çiçeksi kokular şu an ortalığı sarmış durumda. evin içerisi mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar, şu süzgecimi kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, şu anda benim gözümde, yani şu an baktığım zaman gözümde anladığım kadarıyla bu pirincin pişmiş olması lazım. Yani istediğimiz ölçüde. Şöyle göstereyim. Bakın ufak bir güçle hemen kırılıyor. Ama elle bastırdığınız zaman böyle ezip şey yapamıyorsunuz. Yani böyle bir un haline gelmiyor. Bu şu anda bu pirincin doğru pişmiş olma seviyesi. Pirinci baharatlarıyla birlikte süzgecimin içinden geçireceğim arkadaşlar. Hemen alıyorum. Hop. Süzgecimin içinden geçiriyorum. Bu pilav bize 2 katman çıkarttırmaz. Çünkü tencerem çok büyük, çok geniş ağzı. Dolayısıyla ben bunu tek katman olarak yapacağım. Yani tek katman pirinç çıkacağım. Normalde olması gereken şey şu: bir katman pirinç, bir katman işte bu yeşillikler, şunlar bunlar, bir katman pirinç, bir katman yeşillikler. Dolayısıyla kalan malzemelerimi yarı yarıya olacak şekilde birinci katmanını bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Naneleri de yine aynı şekilde, aynı miktarda. Keşniş yine aynı şekilde. Çift katman yapmayacağım için bu zencefilleri bu katmana da girmemde herhangi bir sakınca yok. Şimdi yapmam gereken şey şu: şöyle pirinci buraya dağıtıyorum arkadaşlar. İçerisindeki baharatları da kesinlikle ayırmıyorum. Bütün pirinçleri aktardım ben. Tamamdır. Şimdi tekrardan bu katmana geçiyorum. Bu katmanda da yine aynı şekilde bu gravy'den koyabilirsiniz. Ara katmanlara çok fazla gravy girmiyoruz. Kalan karamelize soğanlarımın tamamını bu kat üzerinde şöyle şu şekilde gezdiriyorum arkadaşlar. Böyle. Keşnişlerimi giriyorum. Nanelerimi giriyorum. Zencefillerimi giriyorum. Son olarak yeşil çililerimi giriyorum. Karışımımız ghee safran krema karışımı şöyle şuradan bırakıyorum. Bu yavaş yavaş pişerken, ara katmanlara geçerken pirincin rengini de sarartacak. Ghee'nin, safranın kokusunu da verecek. Krema yol üzerinden geçerken sert olan bütün tatları da yumuşatacak. Yani bu bir, tabiri caizse, mucize bileşim. Evet. Şöyle. En son dokunuş kevra suyu. Siz bunu gül suyu da kullanabilirsiniz. Hiçbir problemi yok. Şöyle çok az bir miktarda. Yani şeyi güçlü arkadaşlar bunun. Esansı biraz güçlü. Dolayısıyla çok fazla koymaya gerek yok. Esansla suyu arasında fark var. Bu su esansının birazcık daha suyla inceltilmiş hali. Esans olursa 1-2 damla bile yeterli olur yani. Öyle buna benim böyle koyduğuma bakmayın. Dikkatli bir şekilde bakın. Esans ise ona göre koyun. Su ise ona göre koyun. Çok fazla koymanıza gerek yok. Bütün tatların hepsini bastırır. Ben bunu nereden koydum diye lanet edersiniz. Bu biraz fazla geldi arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Bunu da koymuyorum artık. Şimdi geldik
Artık biryanimizi tamamen bitirdik. Kapamasını yapacağız. Biryanimizin kapamasını yapacağız. Ne yapıyorum? Alüminyum folyo kullanıyorum. Alüminyumla gıdanın direkt teması benim çok hoşuma giden bir fikir olmadığı için araya şöyle bir tane katman koruyucu babında yağlı fırın kağıdı koymayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bakın. İyice bastırıyorum. İyice bastırıyorum. Peki. Bunları da böyle geliyorum. Kapatıyorum. Tamam, artık biryanimizi kilitledik. Geleneksel yöntemde hamur yaparlar. Hamuru tencerenin etrafında gezdirirler. Tencerenin kapağını kapatırlar. Ama hamur hani bana birazcık yazık, sarfiyat gibi geliyor. Bu küçük gözün üzerine koyacağım. En yüksek seviyesi bu. En düşük seviyesi bu. En düşük seviyeden hafif bir şiddet. Çok az. Tabi unutmamamız gereken bir şey daha var. Biz bu buharı burada hapsettik. Buhar da boş durmayacak. Kaçmaya çalışacaktır. Üstüne bezimizi koyduk. Dumbbell. Bu dumbbell'ı da buraya koyuyorum. Tamam. Biz ne kadar sıkıştırmış olsak da bu aralardan kaçması için bir payı var buharın. O aralardan o yolunu bulmaya çalışacaktır. İçerisindeki buharla pirinç, tavuk böyle iç içe geçecek. Çok güzel bir şekilde pişecek. Şu anda 9'u 20 geçiyor. Saat 10 gibi bu hazır olmuş olur. Ocağa koyduk. Biryanimizi bekleyeceğiz. 40 dakika sonra biryanimizi açacağız, bir bakacağız, kontrol edeceğiz. Olmuş mu olmamış mı? Olma seviyesinde ben size bir şekilde göstereceğim bundan. Merak etmeyin. Şimdi bir 40 dakika sonra görüşürüz. Artık bütün aşamaları tamamladık. Şu an saate bakıyorum. Onu 5 geçiyor. 5 dakika falan da fazladan pişmiş. Ateşten alıyorum, kenara koyuyorum şöyle. Evet. Evet dostlar, şu anda gördüğünüz üzere çok güzel olmuş. Harika kokular geliyor. Gerçekten çok harika kokular geliyor. Şimdi biryaninin açılmasının da bir yolu var arkadaşlar. Normalde etler dipte olduğu için ve sos da dipte olduğu için biryaniye şöyle herhangi bir köşesinden şöyle girilir. Şöyle alttan üste doğru böyle bir alım yapılır. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle alt taraftan üste doğru alıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Bütün tavukları böyle karamelize olmuş. Buradan bir tavuğun bir parçasını mesela göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şu tavuk. Yani görüyor musunuz kıvamını? Muhteşem bir kıvam gerçekten. Muhteşem bir kıvam gerçekten. Şimdi şöyle biryanimi iyice bir alt üst ettim. Bütün soslarının, kokularının, tatlarının birbirine geçmesini sağladığım servis şekli. Önden böyle bir pilav verilir. Pilav böyle bir koyulur. Pilavımız da bayağı bir az olmuş. 1'e 2, hani ben daha çok et yemek istediğim için 1'e 3 şeklinde yaptım ama 1'e 2 yaparsanız çok böyle kıvamında olacaktır. Evet. Şöyle. Heh. En sonda üzerine dibinden gelen et parçasından da böyle bir konulur ve biryanimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şuradan da şöyle bir gösterelim.
Evet arkadaşlar, şimdi de biryanimizin tadımına geçelim. Sizlerle birlikte şöyle bir tadına bakacağım. Şöyle bir göstereyim. Yani gerçekten muhteşem. Tavuğu harika pişmiş görünüyor. İçerisinde böyle gördüğünüz gibi karamelize soğanlar, farklı farklı baharatlar. Evet. İlk lokmayı şöyle bir alalım. Oh. Arkadaşlar, emin olun muhteşem. Harika bir lezzet patlaması. Yani but çok iyiydi. Ve şurada kalça eti var. Gördüğünüz gibi şurada bir katman oluşmuş şöyle kızarık. Et tamamen pişmiş, yumuşacık. Öyle parçalarını ayırıyorum gördüğünüz gibi. İçinde çeşit çeşit baharatlar da böyle karışık bir şekilde duruyor. Her baharat ayrı bir tat, ayrı bir derinlik katmış arkadaşlar. Yani bunu gerçekten yaşamanız lazım. Gerçekten bütün övgüleri hak eden bir yemek. Bu bir yani harika. Evet arkadaşlar, bugün biryani yaptık. 2 günlük bir yemekti. Gerçekten çok büyük emekler harcadık ama ya emin olun emeklere değdi yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar, biryani yapımını sizlerle birlikte gördük. Güzel bir aktivite olarak bu yemeği yapmanızı size tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız diğer yaptığım videolardan da haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.